Gerek yok. Bu sana yolla. Tamam. Yo, brother. This is not your doing. We all coming here. You know, we all coming here. Wait. Yeah, Turkish is coming here. Yeah. You know. Wait. Hadi kızım. O yüzden hemen bekliyorlar, teker arıyorlar. Evet arkadaşlar, şu anda geldik. Sabiha Gökçen'deyiz. Biraz sonra Tel Aviv havaalanına gideceğiz. Şimdi çekilişler için bekliyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Sonra değil, sonra. Neden mi? Evet, koydum içine. Hiç böyle. Uçağımızın biniş saati geldi. Şu an pasaport kontrolüne gideceğiz. Ya da şu taraflarda bir yerlerde. Geçtikten sonra inşallah görüşürüz. Şu an neden bekliyoruz? Almadılar bizi. Şu an Filistin'e giremedik. Filistin'e bazı İsrailliler bizi almıyor şu an. Girmek istiyoruz ama vizeydi, problemdi. Sorgu odası ama enteresan bir sorgu odası değil mi ya? Samimi bir sorgu odası. Ama almadı yani. Vizemiz çıkmış olmasına rağmen şu an almadı, alacak. Bilerek yapıyor diyorlar. Yani namaz vakti geçsin diye. Buraya ziyaretler olmasın diye biraz müşkülat çıkıyor. Mehmet amcam aç. Çek bunları çek. O adam ne yesin? En son İstanbul'da yedi. Annemin Malatya'dan yolladığı çerez saklı. Allah Allah. Arkadaşlar bu yıldırma politikası. Bu şekilde yıldırarak Kudüs'ten bizi soğutmaya çalışıyorlar. Bizi Kudüs'ten soğutmaya çalışıyorlar. Aldanmayın. Biz yılmayacağız. 1000 tane müşkülat da çıksa gene Kudüs'e geleceğiz inşallah. Evet, bizi almamışlardı ama girdik. Güzel oldu. Şimdi bagajları verdik. Bagajları aldık. Şu anda çıkıyoruz. Yavaş. Ya almıyorlardı ya. Kaç saat? Saat 6'yı 10 geçiyor. Ve biz hala havaalanındayız. Kudüs, eski adıyla Darüsselam, batıda bilinen adıyla Jerusalem, yani Selam şehri, Dostlar şehri, Barış şehri. Fakat barışa, dostluğa, selama hasret şehir Kudüs. İlk kıble. Rahmet Peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 17 ay buraya dönerek namaz kıldı. Binlerce tarihi eser, onlarca medeniyet. 3 semavi dinin kutsal toprakları. Yaşayan bir tarih. Her taşında gözyaşı, her köşesinde bir gizem. Arşın kapılarının en sık açıldığı, arzdan arşa en çok seferin yapıldığı belde belki de. Hazreti İsa Aleyhisselam buradan göğe yükseldi. Nebiler Nebisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan Miraç'la semaya yükseldi. Semaya yükselme şehridir Kudüs. Bir namaz 50.000 namaza dönüşüverir. Arkadaşlar buranın adı bizim tabirimizde Darüsselam. Hristiyanlar Jerusalem diyor, Yahudiler de Jerusalem diyor, Jerusalem diyen de var. Yani burası selam şehri, burası dostlar şehri, burası barış şehri aslında. Ama görüyorsunuz burada dostluktan, barıştan söz etmek, sevgiden, muhabbetten söz etmek onların işgali altındayken mümkün değil. Kudüs'teyiz. Şu an Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz ama otelde otobüsü kaçırdık.
Bir tane daha çekelim dur. Evet arkadaşlar, şu anda El Halil diye bir yere geldik. Onda hatta şu anda bize camiye gireceğiz. Dedi ki bizim rehberimiz, camiye girerken pasaport soracak ve X-ray'den geçeceksiniz. Yani durumu siz anlayın şu anda. İnsan o kadar çok zoruna gidiyor ki. Burası öyle bir bölgeymiş ki çocuklar bile silahla geziyormuş abi. Şu anda hatta öndeki askerleri görürsünüz. Gel benimle. Altüstü camiye, mescid, kendi mescidimize gireceğiz, geçirtmiyorlar. Halilur Rahman Camisi'ni geziyoruz. Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim aleyhisselam burada. Yani burası maneviyat kaynağı. Buraya geldiğiniz zaman attığınız her adımda yüreğinize manevi hisler doluyor zaten. Burada bir hani hasret var. Hasret yüklü hisler hissediyorsunuz. Hüzün hissediyorsunuz. Çünkü şu an burası işgal altında. Yani adeta kendi topraklarımızın işgal altında olduğunu düşünün. Sanki biz o toprakları ziyarete gelip bakıyoruz ne zaman kurtulacak diye. Şu an Kudüs gurbet ellerde, hasrette. Burada da o hisleri veren bir sürü hadise var. Mesela burada ceddimiz Selahaddin Eyyubi'nin koydurduğu bir minber var. Önemli bir hikayesi var. Bu minber aslında bize konuşan bir minber, bize mesaj veren, destan yazan bir minber. Niye bir minber bu kadar önemli? Şu yüzden önemli. Arkadaşlar bu minber Selahaddin Eyyubi döneminde buraya takılıyor, yerleştiriliyor. Öncesinde Kudüs fethedilmeden önce bir marangoz böyle bir minber yapıyor. Ama minber o kadar güzel ki, o kadar ilgi çekiyor ki her yerde konuşuluyor. Çivi falan yok üstünde. Hiç üstünde çivi yok. Bu geçme usulü yapılan bir marangoz sistemi. Çok üst düzey bir ustalık isteyen bir eser. O kadar güzel, o kadar şaşalı ki herkes bunu konuşuyor. O dönemin en konuşulan meselelerinden birisi haline geliyor. Ondan sonra deniliyor ki sen bu minberi niye yaptın? İnsanlar sürekli bunu soruyor. Ona bu soru sorulunca neden Kudüs elimizde değilken Kudüs için yaptın? Şöyle mükemmel bir cevap veriyor. Diyor ki ben marangozum, benim elimden bu gelir. O yüzden yapabildiğim en güzel işi yaptım ve böyle bir minber ortaya koydum. Bir adam da çıkar, o da Kudüs'ü fetheder. O zaman bu minberi getirir buraya koyarız diyor. 40 yıl sonra da bu Selahaddin Eyyubi oluyor elhamdülillah. Elhamdülillah. 1994'te de abi burada kardeşlerimiz namaz kılarken içeriye bir tane Yahudi girip milleti tarıyor. Tarımalı tüfekle. Ve halbuki bak yapan Yahudi, tarayan Yahudi, öldürülenler Müslüman ama o olaydan sonra buraya kapıya İsrailli askerleri koyuyorlar ve yönetimi İsrail devralıyor. Lan zaten yapan sizsiniz. Niye yani? Yani burada geliyorlar Müslümanları öldürüyorlar ama işin üzücü bir kısmı var. Müslümanlar bu konuda kalkıp bir direniş göstermemeleri. Esas üzücü olan tablo bu. İslam'ın tekrar dünyaya barış ve saadet getirmesinin önündeki tek engel, İttihad-ı İslam, İslam Birliği'nin önündeki tek engel maalesef bizleriz, Müslümanlarız. Arkadaşlar biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin kıble olmasını istiyordu. Ve arkadaşlar burada bir şey dikkatimizi çekti. Buradaki kabirler, mesela bu İshak Aleyhisselam'ın kabri var bunun altında. Çok şaşırtıcı bir şekilde şöyle kıbleyi gösterelim. Kıbleye doğru bir kabir var. Ama Müslümanlarda böyle olmaz. Defnedilen kişi sağa doğru yatınca kıbleyi, Kabe'yi görecek şekildedir. Bu da aslında bize bir bilgiyi veriyor. Nedir o bilgi? Aslında Kabe'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kıble haline geldiğini, daha önce Mescid-i Aksa'nın kıble olarak kabul edildiğini, bu yüzden de defin işleminin bu şekilde yapıldığını anlıyoruz buradan. Hazreti Adem'den beri o arazinin geri kaybolmasın diye duvarlarla çevrilmiştir. Sonradan üstü bir damla da örtülünce Kabe, Beytullah dediğimiz bina ortaya çıkmıştır. Kutsal olan binanın kendisi değil, kapladığı alandır. Mescid-i Aksa diyor. Arkadaşlar nasipliymişiz. Cenab-ı Hak tevafuk ettirdi. Çok değerli hocamız Talha Uğurluel hocamızla karşılaştık burada Halilur Rahman Camisi'nde. Kendisinden böyle bir rica ettik. 1-2 dakikalık bize inşallah görüntü verecek. Birkaç şeyden bahsedecek. Öncelikle hocam hani burası taştan topraktan ibaret diye. Elbette bunun altında bir mana var, bir ruh var. Bu derin mana nedir yani? Müslümanlar neden buraya gelmeliler? Bir kere Allah-u Teala
yeryüzünde 2 tane toprak parçasına özen göstermiş. Ben buraya kıymet veriyorum demiş. Siz de buraya kıymet verirseniz benim yanımda kıymetlilerden olursunuz demiş. Ve Allah-u Teala böyle dediği için tarih boyunca birçok Allah'ın kıymet verdiği zat, kim onlar? Peygamberler. Onlar buralara gelmişler, buraları şereflendirmişler. Peygamberler, daha sonra sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in, nice mutasavvıf. Onların izini sürmek zaten doğruyu bulmamız için bize yetiyor, artıyor bile. Birden içeri postallarıyla askerler giriyor. Müslümanlar dişini sıkıyor, yumruğunu sıkıyor. Ama bu terbiyesizliğe karşı sabrediyor. Tahrike gelmeyip kışkırtmalarına karşı delici bakışlarla bakıyor. Ama ne fayda? Korkak askerler gözlerini kaçırıyor, bakamıyor. Evet, şimdi biz görüntü alıyorduk. Bir anda askerler içeri gelince hani dedik tansiyon mu yükseldi, bir sıkıntım var. Herhalde askerlere bir bilgilendirme yapılıyor ama tabii postallarla içeri girdiler. Bizi ufaktan böyle rencide ediyor ama neyse biz videomuza devam edelim. Hocamızı çünkü yakaladık, kaçırmayalım. Bir de hocamızdan ricamız şu Mescid-i Aksa diye bilinen bölge hep zannediliyor ki Kubbetü's Sahra, altın kubbeli yer. Orası Mescid-i Aksa zannediliyor. Orası nedir? O dikdörtgen ne anlam ifade ediyor, etrafı çevrili olan yerler? Oradan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bugün bizim halkımızın kafasını karıştıran konu, kimileri altın kubbeli yapıya Mescid-i Aksa diyor. Kimileri de kurşun kubbeli Mescid-i Aksa diyor. İkisi de Emeviler döneminde yaptırılmış eserler. Sonradan yapılmış. Sonradan. Emeviler döneminde yapılmış binalar, Kur'an'da anlatılan Mescid-i Aksa olma ihtimali zaten yok. Yani biz binaların kavgasını veriyoruz, halbuki hiç alakası olmayan binalar. O binalar bizim için kıymetli. İslam'ın oradaki nişanesi, iyi ki yapılmış Emeviler tarafından, iyi ki var. Ama Kur'an'la anlatılan Mescid-i Aksa bir bina değil, aslında bir arazi. O arazide içine girildiği anda her bir ibadete 1000 karşılık verilen o mukaddes alan. Onun için net olan yer orasıdır. Ki peygamberler de tarih boyunca gelip hep o alana kıymet vermiş. O alanın üzerine bir takım ibadethaneler inşa etmeye çabalamışlar. Peki hocam, sadece hani oralara bina yapmak mı? Yoksa oradaki binalarda mesela dikkatimizi çeken bir yapı var yani. Kubbetü's Sahra'nın etrafında küçük küçük yerler var. Buralar ne anlam ifade ediyor? Etrafında böyle medrese tarzında şeyler var. Onlar ne anlam ifade ediyor? Aslında bu sorunun cevabı tam da böyle bizim yaramız. Neden? Önce acı bir itirafta bulunayım. Biz Müslümanlar ne yazık ki kendi elimizle Mekke ve Medine'yi, Kabe ve Mescid-i Nebevi'yi mahvetmişiz. Bugün imkanı olan insanlar gidiyor hacca, umreye. Lüks otellerle çevrili bir alan. Maalesef. Otellerde kalınıyor. Ezan okundukça ortadaki camiye gider gelirsiniz deniliyor. Bu değil yani. Evet. Bizim hayalimizde İslami bir kampüs nasıl olmalı? Yani adamların Oxford'ları, Manchester'ları, Yale'leri var. Bizim yok muydu? Onlar mağara devrini yaşarken bizim vardı. Nasıldı? İşte Mescid-i Aksa bize bunu anlatıyor. Gittiğimiz zaman o 144 dönümlük arazinin avlusunu dışarıdan çeviren bütün binalar kervansaraydır, ribattır, hankahtır. Yani konaklama binalarıdır. O devasa avluyu içeriye bakarak çeviren bütün binalar medresedir. Öğrencilerin yatılı kaldığı ortamlardır. Üniversite binalarıdır. O geniş dikdörtgenin içinde bir dar dikdörtgen var. Mukaddes kaya, muallak kayası. Kayanın kenarlarını çeviren, az önce sizinle bahsettiğiniz minik minik halvethane binaları var. Onlar da müderris, öğretim görevlisi, mutasavvıf, alim, profesör zatların geldiğinde konakladıkları mekanlardır. Ve o 144 dönümün içerisinde onlarca namazgah var. Dört bir yanda. Bunlar ne işe yarıyor? Mastaba yükseldi. Önde bir kıble taşı var. Millet sadece gelsin namaz kılsın diye değil tabii ki. Sabahtan akşama kadar o 50 küsur namazgahta farklı branşlarda hocalar ders veriyordu. Siz oraya gittiğiniz zaman yüzyıllar önce elinize bir liste veriliyordu. Bakıyordunuz. Sabah saat 9-11 arası Muhittin İbn Arabi Hazretleri şu namazgahta ders veriyor şu konuda. Saat 11 ile 1 arası İmam Gazali Hazretleri şu namazgah. Bunların hepsi oldu. İmam Gazali Hazretleri o avluda yıllarca kaldı. Muhittin İbn Arabi Hazretleri yıllarca kaldı ve orada ders verdiler. Canımız kimden ders almak istiyorsa elde kağıt dolaşıyorduk. Ders alıyorduk ve işaretleniyordu. Orada günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca kalan insan oluyordu. Siz bir esnaf mısınız? Halktan bir tüccar, bir ev hanım mısınız? Avlunun dışına bakan konaklama binalarında kalıyordunuz. Bir üniversite öğrencisi misiniz? Avlunun içine bakan binalarda kalıyordunuz. Siz bir öğretim görevlisi, müderris, hoca mısınız? Halvethanelerde, kayanın kenarındaki binalarda kalıyorsunuz. Ve işte İslam bir kampüste 24 saat hiç durmadan ibadet, ilim, inziva, itikaf hepsi bir arada oluyordu ve buydu. Yani İslam'ı hayatın içinden koparmıyor. Aynı zamanda insanları da alim seviyesine çıkarak cehaleti ortadan kaldırmış oluyor yani. Böyle herkesi kucaklayan gerçek bir İslami kampüstü
Aslında geçen yüzyılın fotoğraflarına baktığımızda, kaynaklarına, Kabe'nin etrafı da böyleydi. Mescid-i Nebevi'nin etrafı da böyleydi. Biz ne yazık ki Kabe'nin etrafını, yani Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi turistik bir ortam, sadece parası olanın gelebildiği bir ortama çevirdi Müslümanlar. Mescid-i Aksa evet işgal altında, üzülüyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Ama şükürler olsun Mescid-i Aksa hiç bozulmamış vaziyette duruyor. Asli hüviyetine döneceği, o yaşayan bir kampüs olma hüviyetine döneceği o günleri heyecanla, hasretle bekliyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da bahsedilen bir peygamber. Hazreti İbrahim'in Kur'an'da geçen hikayeleri aslında sıradan hikayeler değil arkadaşlar. Hazreti İbrahim'in gene Risale-i Nur'da da 17. söz ve 1. söz gibi Risale-i Nur'un farklı yerlerinde bize bahsedilen çok önemli mesajları var. Bir tanesi şu: Nemrut tarafından ateşe atılıyor biliyorsunuz mancınıklarla. Ateşin içine düştüğü zaman ateşin içinde yanmıyor, bir gül bahçesine dönüşüyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu durumu bizim aslında ahir zaman ateşi içinde yanmak üzereyken aynı İbrahimvari bir tevekkül ve teslimiyetle tevhidi, Allah'ı tanıma ve Allah'ı bilme imani mertebesini yakalarsak işte o ateşin içine atıldığımız ahir zamanda o ateş bizi yakmaz, gül bahçesine döner. Bizim nazarımızda aslında Sözler Köşkü kanalı da, Çınaraltı kanalı da bir nevi gül bahçesi gibidir. YouTube'un o günah dolu, haram dolu videolar içinde sizi cennet bahçesine götürmeye çalışan bir gül bahçesidir inşallah. Arkadaşlar başımıza çok enteresan bir şey geldi. Biliyorsunuz ki Kudüs'te ezan okumayı yasaklamaya çalıştılar. Biz Mescid-i Aksa'nın içinde gittik ve ezan okuduk. Onun dışında Filistinli iki kardeşimize Türk bayrağı hediye ettik ve bunları görüntüledik. Bir de ağlama duvarı dedikleri Burak duvarının önünde bir arbede yaşandı. Bize zorla kendi dinlerinin, Yahudiliğin sembolü olan kipayı taktırmaya çalıştılar. Bir çeşit takke, böyle küçük bir takke. Bize zorla taktırmaya çalıştılar. Biz elbette reddettik. Ve reddetmemizden dolayı üstümüze yürüdüler. Bu üç yerdeki görüntü sonradan fark ettik ki bilgisayarımızın içinden özellikle bu üç videoyu silmişler. En sansasyonel olan videoları silmişler. Valizimi açtığımda böyle bir not buldum. Güvenlik araştırmasından, teknolojik bir soruşturmadan dolayı bavulunuz açılmıştır ve bazı değişiklikler yapılmıştır. Şeyi gösterir misin? Notun ön tarafında bir göz işareti var. Onların çok sevdiği şu göz işareti. Bunu gösterebilir miyiz? Beni alıkoydular falan, bayağı beklettiler. Herkes önümden geçiyor. Allah Allah ne oldu ki falan. Ondan sonra adam geldi yanıma. Tamam artık gidebilirsiniz dedi. Ben eşyalarımı topladım gittim ama hiçbir şeyden haberim yok. Arkadaşlar ezan okuma videosu, bayrak hediye etme videosu, Burak duvarının önündeki o arbedeli video. Bu üç videoyu kurtarmak için çok uğraştık. İsrail'in bilgisayardan sildiği bu görüntüleri maalesef bulamadık. Gerekirse oraya da tekrar gideceğiz. Tekrar bu faaliyetleri yapacağız. Ama videonun geri kalan kısmı da zaten sizin kalbinizdeki Kudüs aşkını güçlendirmeye yetecektir. Allah'ın izniyle biz gene Kudüs'te gittik, ezanımızı okuduk, yine okuyacağız inşallah. Ezanları hiç kimse susturamaz. Fazla. Ehlen ve sehlen. Evet arkadaşlar, şimdi Lut kavminin helak olduğu yerde, Ölüdeniz'deyiz. Lut Gölü'ndeyiz. Biliyorsunuz Lut kavmi neden helak oldu? Neden helak oldu abi? Sapkınlıklarından dolayı helak oldu. Suda çok enteresan bir şey var. Daha demin elimi soktum. Hala yağlı yağ var. Evet, şurası ya normalde denizlerde %2, %3 tuz oranı olur. Arkadaki Lut Gölü'nde %30 tuz oranı var. Hatta yani şu anda ortasında içinde ne olduğu meçhul bilinmiyor. Yani kameralar diyelim ki denizaltıları bile etrafı tuzlandığından dolayı içine çekim yapamıyorlarmış abi. Çok şekilde çekim oluyor. Evet, yani ne olduğu şu anda şey yani sır. Zaten şu an denizin 400 metre aşağısındayız. 400 metre. Zaten böyle bir uyku sersem. Kur'an'da da geçer. Burada Kur'an-ı Kerim'de geçtiği işte dünyanın en alçak bölgesi. Gulubetur Rum diye geçen o ayette işte Rumların işte Perslerle olan o savaşın tüm dünya, yani dünyada en alçak yerinde olacağını Kur'an işaret ediyor ve çıkıyor işte. O da bir Kur'an müzesi aslında. Evet, Kur'an müzesi. Burası hem cinslerine ilgi duyan, yer azgınlıklarından ilgi duyan kişiler dolayı burası helak oluyor abi. Ve bir zaman sonra biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in yanına evine 3 tane genç geliyor. Biri Cebrail Aleyhisselam. Ona çocuğunu müjdelemek için geliyor. Sonrasında o 3 tane melek neden geldi diye sorunca diyorlar ki Lut kavmini helak etmeye geldik. Tabi o anda Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok böyle bir hüzünleniyor, ağlıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Düşün bak.
hüzünlenen bir peygamber. Neye hüzünleniyor? Aslında Helak ol- sapkın olmuş bir kabilenin helak olmasına daha üzülüyor. Şimdi bir de bizim peygamberimizi düşün. Onun soyundan gelen, onun torunu olan, onun bir de şefkatini düşünün. İşte biz böyle şefkatli peygamberler. Bir de abi ondan sonra üç genç Hazreti Lut'un evine gidiyorlar. Tabii evde oluyor zaten. Sonra misafir oluyorlar. Misafir olduktan sonra eşi de azgınlardan olduğu için hemen haber veriyor ve geliyorlar. Orada bakın Hazreti Lut'un davranışı çok önemli. Diyorlar gelin benim kızlarım temizdir. Onları helalinden size nikahlayayım. Hayır onların amaçları çok farklı. Biz senden ne istediğimizi biliyorsun diyorlar Evet. ve o evdeki erkekler yani o yakışıklı gördükleri erkekleri istiyorlar. Evet sonra tabi melekler diyor sen bırak onlara ey Lut onlar bize dokunamazlar. Sonra arkanıza bakmayın diyor ve helak edecek. Hazreti Lut'un eşiyle beraber de helak oluyor. O kavim burası. Hadi gidelim şimdi Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız. Ya da tam nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ama akşam namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmemiz lazım. Geç kaldık hatta. Ver. Ağlama duvarı dedikleri yere ısrarla Burak duvarı dedik. Tek giriş yerinde tamamen keyfi olarak bizi 20 dakika kadar beklettiler. Her fırsatta rahatsız edici varlıklarını hissettiren Yahudiler burada da peşimizdeydiler. Radikal Yahudiler zorla başımıza onların takkesi olan dinlerinin göstergesi kipayı takmamızı istediler. Biz reddedince de olay çıkarmak istediler. Fakat Türk kafilesindeki erkeklerin dik duruşları onların cesaretini kırıyor, köpürüyorlar, oldukları yerde sinirden dövünüyorlardı. Bakışlarından eksik olmayan kinle karşılıyorlar her yerde bizi. Her fırsatta Müslüman kanı döken, her fırsatta Müslümanı ezmeye çalışan işgalci Yahudiler her tavrıyla İslam düşmanlıklarını ortaya koyuyorlar. Mescid-i Aksa'da son namazımızı kıldık, son sabah namazımızı kıldık. Son akşam yemeği oldu abi. Aynen. İnşallah bugün Türkiye'ye döneceğiz. Zeytin Dağı'na çıkacağız biraz sonra. Önce bir kahvaltı yapalım, karnımız aç. Burası muhteşem bir yer. Kesinlikle size de öneriyoruz. Yani öyle gelmeden önce ister istemez insanda bu korku oluyor. Acaba bomba patlar mı, biri birini keser mi falan. Yok yani o biraz da medyanın oyunuymuş, onu anladık. Aynen. Hepiniz buraya gelin, buradaki kardeşlerinizi görün, kardeşlerimizi görün. Gerçekten güzel bir ortam var. Tarih kokuyor zaten. Aynen. Arkadaşlar burası Zeytin Dağı denilen bölge. Burada Yahudi mezarları var. Milyonlarca dolara satılıyor. Yani fiyatları farklı. Kiminin ifade ettiğine göre 5 milyon dolara da mezar var. Burada belki daha fazla olduğunu da söyleyenler var. Tabii ki biz net olarak bilmiyoruz ama milyonlarca doları insanlar niye veriyor onu biliyoruz. Buraya Yahudiler geldikleri zaman buradan ahirete gideceklerine inandıkları için hani buradan toplanacaklar ve dünyanın neresinde Yahudi varsa hepsi gelecekler, bu şekilde cennete hep beraber girilecek. Buradakiler ilk girecek diye düşünüyorlar. O yüzden bu kadar masraf verip buraya gelmeye çalışıyorlar. Burayı hani işgal etmelerinin sebebi buraya gelirlerse kurtulacaklar. Buna inanıyorlar. Tabii ki biz de bu toprakların gerçek hakiki manasını biliyoruz. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda bir hadisi var. Ben hadisi bil mana olarak aktarayım. Buradan gene mahşerin kurulmaya başlanacağı noktanın burası olduğunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu gördüğünüz bölge Kidron Vadisi denilen yer. Buraya cehennem kurulacağına inanıyorlar. Buranın üstüne de Sırat Köprüsü geleceğine inanıyorlar. O yüzden Yahudiler tek seçkin millet olduklarını düşünüyorlar. Diğer milletler ya Yahudilere hizmet ederler ya da onlar cehennemlik olacaklar diyor. İnsan kategorisinde görmüyor. Arkadaşlar burada Osmanlı ecdadımız 400 sene hükmetmiş. Yani normal bir Osmanlı pasaportuyla buraya, pasaporta bile gerek olmadan kendi vatanımız olarak gelip ziyaret edip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak bastığı yerlere ayak basmak varken bütün peygamberlere namaz kıldırdığı, yani düşünsenize peygamberlerin manen bulunduğu yerde bizim de bulunmamız, rahat rahat gezebilme imkanımız varken burada artık Yahudiler burayı işgal etmişler ve Müslümanlar olarak bir olup, birlik olup tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Düşünsenize Arap coğrafyasını, Orta Doğu'yu bir düşünün. Bir tane İsrail var orada da, etrafındaki ülkelerin hepsi Müslüman.
ufacık bir İsrail. Nüfus olarak da çok bir şeye sahip değiller ve aşırı derecede korkak bir millet değil mi? Korkaklar gözlerine hiç bakmıyorlar ya. Birkaç gündür bunu analiz ediyorum yani böyle gözlerine bakıyorsun hiçbir şey yapamıyorlar. Öyle korkak bir millet ama gel gelelim işte zaten yaptıkları bir şey yok. Havaalanında bekletirler. Burak Duvarı'nın oraya girerken bekletirler. Ama işleri güçleri bekletmek zulmettiklerini zannediyorlar. İnşallah bir gün yok olup gideceğiz. Yani sık sık burada kan döküyorlar ama ecdadımız 400 sene hükmettiğinde burada hep yani buranın adı anlam kazanmış Darüsselam yani barış şehri, selam şehri. Ecdadımız burada kan dökmemiş, zulüm etmemiş. Elhamdülillah böyle bir ecdadın torunuyuz. Yani istikbalde de gönlümüzden geçen bu. Buradan tekrar Darüsselam'a geçiş. Şey yanlışı var yani insanlarda. Geldi buraya zaten onlar hak etti. Filistin'den topraklarını sattı. Bakın daha yeni rehberimiz anlattı. Yani burada Filistin'in toprak satma gibi bir olay yok. Hatta şöyle bir teklifte bulunuyorlar. Evini ver, 5-6 milyon dolar verelim. Amerika'da sana çok iyi evler verelim, işler verelim, çocuklarınıza, eşlerinize çok iyi topraklar verelim demesine rağmen hiçbir insan bu toprakları satmıyor. Belki bir iki kişi satsa da onları da geri yani yoldayken geri döndürüp hatta başka bir cezaya çarptırıyorlar yani. Evet. Böyle bir şey yok. Filistin'den toprağını sattı o yüzden müstahaklar asla böyle bir şey yok. Böyle bir şey diyemeyiz yani. Ya bunlar buradakilerin psikolojisini çok iyi anlamamız lazım. Elbette her ülkede hani hain çıkar. Elbette her ülkede vardır. Ama yani buradaki insanları görüp konuştuktan sonra tanıyabilirsiniz. Ondan sonra kanaate varabilirsiniz. 40-50 metrekarelik evlerde yaşıyorlar. Belki 30-40 kişi yaşıyorlar. İnanın bana. Bu kadar kalabalık nüfuslar ama terk etmiyorlar. Yahudiler onlar terk etsin diye her şeyi yapıyorlar. Ödedikleri vergilerin bütün kağıtlarını kaybedip sen vergini ödemedin diye evine el koymaya çalışıyorlar. İnsanlar direniyor arkadaşlar. Burada insanların evini zorla yıkıyorlar. Yıktıktan sonra yıkma tazminatı olarak parasını da gene o insanlardan almaya çalışıyorlar. 10.000 dolar ceza kesiyorlar. Yıktılar diye. Evet hatta dün bakın buraya geldiğimiz ilk gün bir kapıda bir annenin çocuğunu öldürüyor İsrail askerleri ve sonrasında o da sinirlenip bıçakla gidince aynı anneyi de öldürüyorlar. Yani burada hadi geldim ondan sonra burada çok rahat bir hayat var. Burada çok güzel bir hayat yaşıyormuş muamelesi de yapmıyorlar. Burada zaten bir işgal toprakları olarak geçiyor zaten burası şu anda. Yani böyle abartı olarak anlatmıyoruz. Bunlar yaşanmış geldiğimiz gün yaşandı yani bunlar. Bunları niye anlatıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu tabii ki Kudüs'ten soğumamıza yönelik bir sürü çalışmalar yapılıyor. Sanki burası güvenli değilmiş gibi. Şunu unutmayın arkadaşlar. Siz Türkiye pasaportuyla çok rahatça her yerde geziyorsunuz. En rahat pasaportlardan birisi. Türkiye pasaportluysanız size kolay kolay hiçbir şey yapamazlar. Burada şimdiye kadar böyle bir olaya da rastlanmamış. Hatta şöyle bir şey söyledi rehberimiz. Biz burayı terk ettikten sonra Filistinlilere gene sıkıntı yapmaya başlıyorlar. Çarşamba ve işte cumartesi yoğunluk oluyor. Pazar günü Türkler gidiyor. Pazartesi günü direkt zulüm başlıyormuş mesela burada pazartesi. O yüzden başka turlar varsa onlar da pazartesi gelsin ki hiç boş bırakmayalım burayı yani. Arkadaşlar kesinlikle buraya çok sık gelmeniz gerekiyor. Yani buradaki Müslümanlara yardımcı olmanız gerekiyor. Onların derdiyle dertlenmezseniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle bizden değilsiniz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın kabri radikal Yahudilerin kontrolünde. Başımıza zorla kipa takmaya ve bizlerin damarına basarak tahrik etmeye çalıştılar. No picture, no photo, bakın. Yok. Please cover the head. Okey. Dışarı çıkalım arkadaşlar. Şişeleri de yukarıda görüyorsunuz. Osmanlı kalması yerine. Cover the head. If you don't cover the head, go out. Huh? Kayıtta mısın? Arkadaşlar bize zorla kipa giydirmeye çalışıyorlar. Go out diyor, çık dışarı diyor eğer takmıyorsan diye. Bayağı hani 20 kişiye falan yürüyor adam. Bizim mekanımız bu diyor. Biz de Fatiha'mızı okuduk. Why you don't listen? Cover your head. Shojik. Yeah, you wear this? No. Go. Go. Come on. I'm charging. Go out. You don't listen. Go. Sana yallah. Tamam.
Ya Brother. This is not. You're tourists, relax. We are tourists, yeah. Yalla. We all coming here. You know, we all coming here. Wait. Yeah, Turkish is coming here. Yeah. You know. Wait. abi nasıl sahip çıkıyor ama? Nasıl? Daha kaç yaşında lan bebe? 17-18 yaşında bu çocuk ha. Kışkırtmaya çalıştı, olayı biraz büyütmeye çalıştı. En son bizim rehber şey deyince "We will come here, Turkey, we will come", işte tekrar geri döneceğiz deyince "sen burada bekle" dedi, bir güvenliğe gitti. Sonra zaten bir tane adam, zenci bir tane adam kesiyordu bizi daha demin aşağıda şöyle. Ama ajan gibi Şöyle var ya, nasıl kesiyor biliyor musun? olay olsa girecek yani. Ya normalde biz mesela yabancılar geldiği zaman camimize girerken "şu eşarbı giyer misiniz" diyoruz, değil mi? Bu söylenebilir belki. canım, Başını kapat diyor bize zaten. Hani illa kipa koy demiyor kafaya. İşte şunu da bilen kapatabilirsin ama üslup yanlış. Wear this. If you don't, you go out. İşte giymezseniz çıkın dışarı, giymezseniz çıkın. Bu üslup tarzı içindeki o düşmanlığı dışarı kusması bizim hoşumuza gitmedi. Elhamdülillah ezdirmedik kendimizi. Fatiha'yı da okuduk sesli bir şekilde. Yapıştır be. Elhamdülillah. Şu anda beni çekiyormuş gibi yapıp arkadaşları çekiyoruz. Belki direkt onları çekersek saldırabilirler diye. Çünkü çok aşırıcı tipler var aralarında. Bir olay yaşadık zaten. Hem böylesine korkak olup böylesine çirkefliği nasıl yapabiliyorlar diye düşünebilirsiniz. Biz de kullandıkları hakaret dolu üslup sonrası onlara şunu söyledik. Bir gün Türkiye buraya gelecek, az kaldı. Bu sözlerimizden hiç hoşlanmadılar. En çok hoşlanmadıkları bu oldu. Arkadaşlar çok dolu bir video. Yer yer tebessüm ettiğiniz ama çoğu zaman duygulandığınız, yüreklendirici bir video oldu. Biz çok farklı hislere girdik, çok duygulandık. Videonun sonuna geldik. Kudüs'te belki gezilecek o kadar çok yer var. Ama biz size sunabildiğimiz kadar sunmaya çalıştık. Bazı şeyleri hatırlatmaya çalıştık. Yani Kudüs'e destek olmak, bağışta bulunmak tabii ki güzel bir şey. Ama Kudüs'e en büyük destek arkadaşlar, buraya iyi bir rehberle birlikte gelip buradaki zulmü görmeniz, buradaki Filistinli kardeşlerinize sizinleyim demeniz, en güzel olay bence bu olacaktır. Bir fırsatını yakalarsanız haccınızı, umrenizi yapın. Kudüs'te inşallah üçüncüsü olsun. Allah'a emanet olun. Kudüs'ten selamlar. Darüsselam.